Herkese selamlar arkadaşlar. Bu seferki rotamız Trabzon iline bağlı Akçaabat ilçesinden yukarıya Düzköy'deki Şahinkaya tırmanış kayalarına gidiyorum. Biraz heyecanlıyım, konuşmakta zorluk çekiyorum o yüzden. Çünkü yükseklik korkum olduğu halde adrenalin tutkusu peşimi bırakmıyor. O yüzden bu seferki videomuz diğer videolardan biraz farklı olacak. Farklı bir deneyim edinmiş olacağım. O zaman yola koyulma vakti. Şimdi arkadaşlar yolculuğa giderken biraz da durumlardan bahsedeceğim size, yapacağımız şeylerden. Kampa gitmeden önce orada bir tane kafe varmış. İsmi Gemi Kafe. Bildiğiniz gemiyi adam almış, dağın başına oturtmuş, kafe yapmış. Yani bizim Türkiye'de zaten böyle enteresan şeyler meşhur oldu. Biri uçak yapıyor, biri gemi koyuyor, biri başka bir şey, otobüs falan koyuyorlar. Ama gemiyi ilk defa duydum. Şimdi birazdan o Gemi Kafe'ye gidip bir kahvaltı yapacağız ekiple beraber. Aynı zamanda yanımda bir ekip var. Bana yardımcı olacaklar bazı hususta. O yüzden Gemi Kafe'yi keşfetme vakti. Kafeye geldik. Şu anda buradan tam anlaşılmıyor ama birazdan içeriye girince göreceğiz hep beraber. Yani benim gibi denizci bir adama da herhalde böyle bir kafe yakışırdı değil mi? Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Gideceğimiz rota tam olarak şurası. Bayağı ileride. Burada güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra tekrardan rotayı değiştireceğiz. Şimdi ekibimiz biraz kalabalık olduğu için güzel bir sofra oldu. Bayağı yorulacağı için iyi yememiz lazım. Güzel. Hepimiz yorulacağız. Ekibe Mustafa çok iyi bakıyor ya. Bakacağız abi, mecbur. Süper. Sağ olsunlar, gayet hoş bir ortamdı. Biz o zaman yola koyulalım. Nereye gidiyoruz? Mağaraya gidiyoruz değil mi? Maske asmasalarmış olmaz bir şey yani. Maske her yerde var. Ne yazıyor burada? Ne dilersen dile, muşmul babadan. Öyle yazmışlar üzerine. Arkadaşlar şu anda Trabzon Düzköy'ün 5 kilometre yukarısındaki Çal Mağarası'na geldik. Burası dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul ediliyor. İnternette o şekilde araştırdık. Aynı zamanda da içerisinde dere varmış. Birazdan gidip göreceğiz zaten. Yalnız derenin üstünden gidiyoruz. Bir platform yapmışlar derenin üzerine. Kireç taşı dedikleri şey bu mu oluyor acaba? Enteresan bir şey ya. Üzeri ıslak. Böyle şey gibi ya. Denizlerde mercan olur böyle sertleşmiş. Böyle biraz zorlasan kırılacak. Aynısı ya. Şimdi arkadaşlar kısa bir bilgi vereyim size. Bu mağarayı belli bir yere kadar ışıklandırabilmişler. Şu anda
10-15 dakikadır yürüdüğümüz halde bir türlü sonunu bulamadık. O ışıklandıramadıkları yerden gidiyor mu gitmiyor mu belli değil. Hani sonunu bulamamışlar. O yüzden dünyanın ikinci en uzun mağarası olarak burası nitelendiriliyor. Şimdi arkadaşlar buraya tırmanış yapmadan önce bugün kamp yapacağız. Çünkü süremiz yetmedi. Hazırlık aşaması oldukça fazla sürüyor. Şimdi ilk başta yorulduğum için bir çay yapacağım öncelikli olarak. Sonra da bir sabah kalktığımızda ilk işimiz tırmanış kayasına gitmek olacak. Bir tane arkadaşımız var bu arada, profesyonel bir tırmanışçı. Yarın kendisinden zaten detaylı bilgileri almış olacağız. O zaman ben böyle hemen kamp sofrasını kurayım. Ondan sonra zaten yarın beraber göreceğiz. Ateş yakmak isteyenler için yuvarlak bir yer yapmışlar. Altına alüminyum folyo serdim çünkü ıslaktı. Nemden dolayı yanmayabilir. İyi oldu bizim için de. Şuraya. Arkadaşlar normalde buraya ben yalnız yola çıktım ama sonradan bir ekip benimle beraber oldu. Onlar da bir tanıtım filmi gibi bir şey çekmek için bana dahil oldular. O yüzden ekip şu anda benimle beraber. Sadece gece yalnız kalacağım burada. Sabah tekrardan beraber olup yarın İsmail abi gelecek. Kendisi profesyonel bir tırmanışçı. Bize tırmanışın nasıl yaptığının detaylarını gösterecek. Yapabilirsek tabii ki yarın onu da denemiş olacağız. Şimdi arkadaşlar ekip dağıldı. Onlar gittiler, başka bir yerde kalacaklar. Akşam ben burada yalnız kalacağım. Bu sefer biraz tedarikli geldim. Şöyle bir tane, ne diyorlar buna? Kızılay tulumu diyorlar buna. Bana iyi geceler. Abi havaya uçmasam iyi ya. Saat 1 ve uyuyamıyorum şu anda. Çok fazla rüzgar var herhalde, tepe nokta olduğu için. O yüzden fazla rüzgar esiyor. Bazen de böyle kampın cilveleri oluyor tabii. Abi bizim iş yalan oldu galiba ya. Nasıl bir yağmur ya. Kaya çok büyük. Şu kısım buzdağının görünen kısmı. Arka tarafta bayağı böyle bir gidiyor. Birazdan o kayanın dip kısmına gideceğiz. Oh. Macera başlasın. Tek başıma çadırı kapatıp yola devam edeceğiz. Oh, o zaman çalışmaya devam. Isınmak var. Bu işi bu yol üzerinde öğreniyorum az çok. Şimdi bir yere gittiğimiz zaman ne kadar her şeyi taslamam etsek de düzen kurmak bu işin en büyük cilvelerden bir tanesi. O yüzden bir tane kutu yaptım kendime. Kutunun içinde bayağı bir malzeme koydum. Şöyle göstereyim size şimdi içinde neler var. Kısaca biraz malzemelerden göstereceğim size. Şöyle bir tane kutumuz var. İçinde metal kaşık çatalımız var. Plastik kaşıklar da bazen lazım oluyor ama zor durumda kaldığımız zaman kullanıyoruz onları. Şöyle bir tane kabımız var ama öyle normal bir saklama kabı değil. Matruşka gibi hepsi içinden çıkıyor. Hop, bir tane daha. Çok fazla kap lazım oluyor. Içine kap olunca fazla yer kaplamıyor, o yüzden benim için de pratik oluyor. Bak, içinde bir tane daha var. Bunun içinde böyle kahvelerimi koydum. Ahşap çubuklar.
tahta işte bulaşık yıkamak için sünger. Bazen de böyle zor durumda kaldığımızda pense lazım oluyor. Bu tarz malzemeler hayat kurtarır yani. Böyle küçük bir alet edevat da kenarda bulundurmak gerekiyor. Kamp tavalarını biliyorsunuz. Bunların en büyük özelliği üçlü zaten bunlar. Hepsi birbirinin içine geçiyor. Çok az yer kaplıyor. Aynı zamanda çok hafif ve ısı iletimi o kadar fazla ki 5 dakika bile sürmüyor suyun kaynaması. O yüzden bu malzemeden çok memnunum. Doğrama tahtamız olmazsa olmaz. 2 çaylarımız. Bir tane sabun. Plastik çatallar. Şöyle. Tamam. Bunu da koyalım buraya. Bizim satır mı dersin, bıçak mı der. Ben buna çok alıştım. Güzel doğranıyor bunlar. Fırça. Bu benim meşhur baharatlık zaten biliyorsunuz. Pratik oluyor bütün baharatlar içinde. Şöyle ahşap ışıklar. Mangalcı adamın zaten küçük bir bulaşık deterjanımız var. Çay zaten en önemlisi. Mangal yakmak için çıra. Islak mendil. Bazen soslu bir şey yaparken yağ sürmek için, böyle balığa yedirmek için. Bir tane de ahşap. Şöyle bir tane de kalem kutumuz var. Bunun içinde de şöyle kağıt sabun, küçük bir selpak, yara bantları, küçük bir ıslak mendil. Şöyle bir tane nemlendirici, aynı zamanda da bir tane dudak nemlendiricisi var. Çünkü yüksek rakıma çıktığımız zaman dudaklarımız hep patlıyor hava kuru olduğu için. Lazım oluyor. Bunlar da hayat kurtarıyor kampta. Çok zor durum kaldığımız zamanlarda böyle. Bunda %100 her şey tam mı? Değildir herhalde. İlla ki yine bir eksik vardır. Evi arabaya taşıyoruz yani bir nevi. Her şeye ihtiyacı oluyor insanın. Yorulacağız, enerji lazım. Dibine gidiyorsun. Ondan sonra oradan ipini atıyorsun. Güvenliğini alıyorsun. Kaskını takıyorsun. Tırmanışını yapıyorsun. Ha, eğer Mustafa gibi bir herkülsen kaska da ihtiyacın yok. İpe de ihtiyacın yok. Kask güvenliktir abi ya. Kask olması lazım. Yani Evet, taş burada düşebilir. da toplumsal mesajımızı verelim. Evet. Şu anda tırmanış yapmak için İsmail hocamla beraber tırmanışı yapmadan önce İsmail hocam bize biraz detaylardan bahsedecek. Eğitim aldıktan sonra tamamıyla sıfır risk olan bir spor dalıdır. Bunun için emniyet kemerimiz başlayacak. Başta bir lider tırmanışı yapıp ipi yukarıya takmamız gerekiyor. Biz Peki bu lider tırmanışı yapan kişi tabii tecrübeli kişi olması gerekiyor. tecrübeli olması Acemi gerekiyor birisi ve aynı yapamaz. şekilde tecrübeli bir kişi de bu kişiye emniyet alması gerekiyor. Şu an Yavuz hocam az önce gösterdiniz. Şöyle tekrar göstereyim. Onun gibi. Yavuz hocam şu anda emniyet alıyor. gerekiyor. İsmail abinin böyle çocuğu şu anda tırmanıyor yukarı dur maşallah. Kask bu işin olmazsa olmazı. Emniyet kemeri, ip, hazır bir rota, boltları çakılmış, çivileri çakılmış, Milleri çakılmış. yerleri hazır. Daha önceden standart bir tırmanış rotası, doğal Evet. kaya bu. Yapay bir duvar değil. Şimdi buraya gelmeden önce bir araştırma yapmıştım hocam. Türkiye'deki en kaliteli kireç taşlarından birisiymiş burası. Doğru. Ve Karadeniz'deyiz. Birçok insan bilmiyor burada böyle bir tırmanış kayası olduğu. Trabzon'un böyle bir avantajı var. Evet. Zorluk derecesi olarak epey zor bir kaya burası. Öyle basit bir kaya değil. Daha zor parkurlar da var. Ama biz hani kötünün iyisine geçtik diyelim zorluk anlamında. Şimdi şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Daha önce İsmail abiyle beraber 2 sene önce biz burada bir tırmanış yaptık. Ama öyle çok ekstrem bir tırmanış değildi. Yani ilk defa bir deneme yapmıştık. Ama bu seferki biraz daha farklı olacak. Böyle biraz daha zorlu bir rota olacak. Ama bütün güvenlik önlemlerimizi alacağız. 2 tane tecrübeli adam var yanımızda sağ olsunlar. Bu konuda bana destekçi oldular. Tabii burada kullanacağımız malzemeler ipimiz var. Dinamik ip kullanacak. Hareketli, esnek. Evet. Bu yardımcı ip bundan kalın. 10 Tabii kadar çıktım. Aferin oğlum.
şöyle diyeyim, 11 milim kalınlığında hani düşme durumunda bir anda şok yemiyor da esneme payı olduğu için Evet. hani oldukça kaydınız o sizi yaralanmanızı engelliyor. Yani. Esneme, elastik özellikle. Evet. Böyle bir ipimiz var. Onun haricinde emniyet kemerlerimiz var. Birazdan sana da takacağız. Full Evet. body takacağız sana. Full body. Amatörlere genelde full body kullanıyoruz ki göğüsten emniyet noktası Hem şuradan oluşturuyor. gelecek hem alt taraftan değil mi? Hani geriye falan düşme olmasın diye daha profesyonel. Yani bu işi yaptıkça işte yarım body, alt koşum emniyet kemerlerine dönüyoruz. Siz mesela sadece belden ve Tabii, bu kask sadece- arasından bağlamışsınız. sadece Tabii işi belden, bildiğiniz yani. için. Buradan yukarısı yok bende ama yeni başlayanlar için full body'yi öneriyoruz. Çünkü göğüsten emniyet almak daha iyi onlar için. Gördüğünüz 8'li plakadır. İniş emniyeti için kullanılan malzemelerden bir tanesidir. Diğeri hocam Karabina var. Karabina. ATC çantamız da var ama onu kullanmayacak şimdi. Çok şey değil. Evet. Bunlarla da senin emniyetini alacak aşağıdan. Bir yerde yukarıdan da destek olabiliriz. Hani bazı noktalarda. Çünkü bu bayağı bir zorlayacağız seni bugün. Yani inşallah şu tırmanıştan sonra adım Yusuf olmaz. Bilmiyorum artık ne olur. Neyse geçelim mi biz? Geçelim. O zaman hemen başlayalım. Evet. Şuradan şöyle karabina var. Omuzdan ve sırttan bu şekilde tamamen böyle kendimi. Şimdi arkadaşlar şu halat bana bağlı olacak. Bunu buraya takacağız. Full body zaten şu anda emniyet sistemi gayet güzel şekilde sağlanıyor. Bu ipi İsmail hocam yukarıya çıkarak yüzüklere taka taka yukarıya çıktı ve oradan güvenliğimi almış oldu. Aynı zamanda aşağıdan Yavuz hocam iple beni tutmuş olacak. Heyecandan var ya. İpi gerebilir miyiz? Abi dinlene çıkıyor. Tamam. Tuttum. Tamam, azıcık dinlenmem lazım. Öyle yapacağım. Burası daha iyi. Hocam biraz daha sağdan çekebilir misiniz ipi? Hocam. Tamam. Kitleyemedim. Az çekin abi, kaymıyor şu an. Tutunamıyorum. Yok, sağlam bir yer tutamadım. Şu taşın üzerine bir otursam rahatlayacağım abi, boşluktayım. Tutunacak yerim yok. Ya kendini dinlendirmiyorsun ki Mustafa, hep istesin. Rahatlattım abi.
Böyle mi? Bıraktım. Rahatlat elini. Tamam. Biraz dinlen. Bırakayım mı komple? Ya sadece dengeni sağla. Kayıyor abi bırakınca. Ha? Ha şu alttakini bırakmayacağım, sağdakini. Onu da bırakayım. Şöyle tutsam. Dinlemek için. Şöyle daha iyi. Öyle dinlenemezsin işte. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Komple mi bırakacağım? Şimdi bak. Sol elin yukarıda dursun. Şöyle tutunca ama. Asılma. Sadece seni geri doğru yatma. Sağ elin var ya. Evet. Sağ elini yavaş yavaş bırak. İpi kaydır. İp durana kadar yukarı doğru kaydır. Şöyle. Bak. Seni frenle. Tamam. Aşağıya çekersen kaydırır seni aşağıya. Tamam. Şimdi Ondan yukarımak için aşağı bastırıyorsun ya bunu. evet. Aşağıya kaydırıyorsun. Abi boşlukta kaldım burada ya. Üstünde kalacaksın yani. Abi bu altı boş ya. Atı boş versen oraya inecek. Kaydırmayın. Olmadı. 1 2 3. Yani sen çık. Abi kollarım bitik ya. Yusuf. Mustafa'nın adı artık Yusuf. Burada baba herkesin adı Yusuf'a döner. Abi yani. şu ip gevşiyor sürekli. Ya ip mip gevşemiyor Mustafa. Abi tutunamıyorum. Otlar hep gevşek. Tamam yaslan geriye. Şunu mu çıkartıyoruz? Burada artık yani Yusuf bu Abi burada olur yani. ya Burada taş ben böyle ya birinin hocam. adı Yusuf olur. Boşlukta kaldım. Tutunacağım ama tutunacak düzgün taş yok. Çektin mi Fatih? Müthiş bir deneyimdi. Acayip bir adrenalindi. Stres yapıp yorulduğum yerlerde bana destek oldu. Yani tamamen kendi çabamla çıkmadım. Ya bu biraz benim acemiliğimden kaynaklandı. O yüzden fazla yordum kendimi. Olağandan fazla yordum kendimi. Ama müthiş bir duyguydu. Vay vay. Benim için enteresan olan şu. Abi korkuyorsun, ne işin var kayanın ucunda? Bilmiyorum ya, o bir tutku gibi bir şey herhalde. Arkadaşlar çok heyecanlı bir günün sonuna geldik. Şimdi ilk başta tırmanışı yaptığımda bir şüphede kaldım. Çünkü benim yükseklik korkum var. Buna rağmen bu işi yapmak istedim. Çünkü seviyorum yani. Adrenalin duygusu hoşuma gidiyor. Ama hocalarım sağ olsun güvenliğimi aldılar. Çünkü daha önceden bir kere denemiştim ama böyle profesyonel bir rota değildi. Sadece acemi bir rota yapmıştım. 15-20 metre kadar bir tırmanış yapmıştım. Bu rota üzerinde de çıkış yaparken taşlarda böyle takıldığım ve boşlukta kaldığım bazı yerler oldu. Hocalar sağ olsun bu gibi yerlerde bana destek oldular. Yani yukarıdan çektiler beni. Güvenlik ipi ve destek alınmıştı. Buna rağmen bayağı bir zorlandım. Çünkü zorlanmamın sebebi korku, adrenalinin yüksek derecede vücuda salgılanması ve şöyle göstereyim size. Ve avama giren terler. Canım acımıyor yani sonuç itibariyle. Alışığız bu gibi durumlara. Böyle değişik bir video oldu. Adrenalin dolu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.